Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in tarih hazinesi İzmir, Türkiye'nin batı kıyısında yer alan ve tarihi zenginlikleriyle ünlü bir şehirdir. Bu şehir tarih boyunca çeşitli kültürlere ve dinlere ev sahipliği yapmış ve bu nedenle çeşitli dini yapılar inşa edilmiştir. Bu dini yapılar arasında özellikle öne çıkan bir tanesi var, Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana Kilisesi'nin tarihçesi Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alır ve şehrin en önemli dini yapılarından biridir. Kilise Meryem Ana'ya adanmıştır ve bu nedenle Hristiyan toplulukları için büyük dini öneme sahiptir. Kilisenin tarihi oldukça köklüdür ve bu yapı İzmir tarihine ışık tutan birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Kilisenin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte Meryem Ana Kilisesi'nin 19. yüzyılın başlarına dayandığı sanılıyor. Dolayısıyla kilise hem tarihi hem de dini bir hazinedir. Yapıldığı dönemden kalma mimari özellikleriyle de büyük ilgi görüyor. Kilisenin dış cephesi zarif detaylarla ve döneminin mimari tarzına uygun olarak tasarlanmıştır. Restorasyon ve koruma çalışmaları Meryem Ana Kilisesi, zaman içerisinde çeşitli doğal afetler, savaşlar ve çevresel faktörler nedeniyle ciddi hasarlara uğramıştır. Ancak çok şükür ki birçok restorasyon ve konservasyon çalışması sayesinde bu tarihi yapı günümüze kadar gelebilmiştir. Bu çalışmalarla kilisenin orijinal görünümünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. Dini önemi Meryem Ana Kilisesi, Hristiyan inancına göre Meryem Ana'ya adanmış bir türbe olarak büyük bir dini öneme sahiptir. Kilise, Hristiyanlar için kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini tören ve ritüellere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle kilise hem yerel Hristiyan topluluğu hem de turistler için önemli bir dini ve kültürel merkezdir. Bugün ve gelecek Meryem Ana Kilisesi, bugün hala kapılarını ziyaretçilere açıyor. İzmir'in tarihini ve dini mirasını keşfetmek isteyen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir kilise. Ayrıca kilisenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması da önemli olduğundan kilisenin koruma çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu kutsal mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de dini bir deneyim sunuyor. İzmir'e geldiğinizde bu muhteşem kiliseyi keşfetmeye ve bu tarihi hazinenin güzelliklerini keşfetmeye mutlaka zaman ayırın. İzmir'in tarihi ve mimari hazineleri söz konusu olduğunda Meryem Ana Kilisesi veya Meryem Ana Kilisesi, hem şehrin zengin tarihinin hem de mimari mükemmelliğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan bu ikonik kilise, sadece bir ibadethane değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin hayal gücünü cezbeden bir mimari harikasıdır. Tarihe kısa bir bakış Meryem Ana Kilisesi'nin kesin yapım tarihi belirsizliğini korurken, köklerinin 19. yüzyılın başlarına dayandığı sanılıyor. Bu tarihi eser, İzmir tarihinde önemli olaylara tanıklık etmiş ve geçmişle somut bir bağ işlevi görmektedir. Kilisenin mimari tarzı, cephesini süsleyen karmaşık detaylarla birlikte inşa edildiği dönemi yansıtıyor. Mimari özellikler Meryem Ana Kilisesi, simetriye, geometrik formlara ve unsurların uyumlu dengesine vurgu yapmasıyla karakterize edilen neoklasik mimarinin en iyi örneğidir. Kilisenin cephesinde klasik sütunlar, pilasterler ve antik Yunan ve Roma mimari tarzlarını anımsatan dekoratif motifler sergileniyor. Bu unsurlar yalnızca kilisenin görsel çekiciliğine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bağlamı da sağlıyor. Kilisenin en dikkat çekici mimari özelliklerinden biri, yapının üzerinde görkemli bir şekilde yükselen, titizlikle tasarlanmış kubbesidir. Kubbenin dini sahneleri ve sembolleri tasvir eden karmaşık mozaikleri ve freskleri, kilisenin iç mekanının genel ihtişamına katkıda bulunuyor. Bu sanatsal unsurlar, kilisenin inşasına katkıda bulunan zanaatkarların beceri ve işçiliklerinin bir kanıtıdır. Restorasyon ve koruma Meryem Ana Kilisesi yıllar içinde doğal afetler ve zamanın tahribatı gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu tarihi eserin restore edilmesi ve korunması için yoğun çaba sarf edilmiştir.
Türkiye'nin İzmir şehrinin kalbinde, zamana meydan okuyan tarihi ve mimari bir mücevher olan Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır. Kilise yüzyıllarca süren bir tarihe tanıklık etmiş olsa da, zamanın geçmesinden ve çeşitli zorluklardan zarar görmeden ortaya çıkmamıştır. Bu makale, İzmir'in bu değerli mirasının korunmasına yönelik olarak devam eden restorasyon çalışmalarını ele almaktadır. Korunması gereken bir hazine tarihi 19. yüzyılın başlarından kalma Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in dini ve kültürel öneminin simgesi olmuştur. Ancak uzun geçmişi onu zamanın tahribatına, çevresel faktörlere ve insan kaynaklı aşınma ve yıpranmaya karşı savunmasız bırakmıştır. Yıllar geçtikçe kilisenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Zorluklar ve engeller tarihi yapıların restorasyonu hiçbir zaman zorluklardan muaf değildir ve Meryem Ana Kilisesi de bir istisna değildir. Restorasyon ekipleri, kiliseyi eski ihtişamına kavuşturma çalışmaları sırasında birçok engelle karşılaştı. Bunlar arasında kilisenin orijinal yapısına uygun orijinal malzemelerin tedarik edilmesi, bürokratik süreçlerin yönetilmesi ve restorasyonu desteklemek için yeterli fonun toplanması yer alıyordu. En önemli zorluklardan biri yıllar içinde gelişen yapısal sorunların ele alınmasıydı. Deprem, zemin kayması gibi etkenler nedeniyle kilisenin temeli zayıflamış, duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. Yapıyı stabilize etmek ve ziyarete gelenlerin güvenliğini sağlamak zorunluydu. Mimari özgünlüğün korunması restorasyon sürecinin temel amaçlarından biri Meryem Ana Kilisesi'nin mimari özgünlüğünü korumaktı. Kilisenin özgün tasarımına ve inşaat malzemelerine sadık kalınması için her türlü çaba gösterildi. Zaman içinde kaybolan veya hasar gören karmaşık detayların ve süslemelerin kopyalanması için yetenekli zanaatkarlar ve zanaatkarlar görevlendirildi. Restorasyon sürecinde kilisenin iç kısmına özel ilgi gösterildi. Duvarları ve kubbeleri süsleyen nefes kesici fresk ve mozaiklerin korunması bir öncelikti. Bu sanatsal unsurların eski görkemlerine kavuşturulması ve kilisenin tarihi ve estetik değerinden ödün verilmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Toplumsal katılım ve finansman Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu, yalnızca vasıflı profesyonellerin değil, aynı zamanda yerel halkın ve çeşitli paydaşların da katılımıyla gerçekleştirilen ortak bir çalışmayla gerçekleşti. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde kaynak yaratma girişimleri, restorasyon projesinin finansmanında önemli bir rol oynadı. Dünyanın farklı yerlerinden bağışçılar kilisenin tarihi ve kültürel önemini fark ederek korunmasına katkıda bulundular. Ayrıca restorasyon süreci yerel halkın katılımını sağlama ve kilisenin önemi konusunda farkındalık yaratma fırsatı da sağladı. İzmirlilerde sahiplenme ve gurur duygusunu geliştirmek amacıyla eğitim programları ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Azmin Anıtı Meryem Ana Kilisesi'nin devam eden restorasyon çalışmaları, İzmir'in tarihi ve kültürel mirasını koruma kararlılığının bir kanıtıdır. Restorasyon projesi yalnızca tarihi bir hazineyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda mirasın korunması ve toplum katılımı konusunda da değerli dersler sağlıyor. Kilise, titizlikle restore edilmeye devam ederken, direnişin simgesi ve İzmir'in geçmişiyle canlı bir bağ olarak hizmet ediyor. Birlikte çalışarak ve ortak tarihimize değer vererek şehirlerimizin kültürel hazinelerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabileceğimizi hatırlatır. Meryem Ana Kilisesi veya Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in kalbinde bir inanç ve maneviyat feneri olarak duruyor. Mimari güzelliği ve tarihi öneminin ötesinde bu kilise, bölgedeki Hristiyan topluluğu için derin bir dini anlam taşıyor. Bu makale Meryem Ana Kilisesi'nin dini ve manevi önemini, inanç ve geleneği beslemedeki rolünü incelemektedir. Saygı mekanı Meryem Ana Kilisesi, Hristiyan teolojisinin merkezi figürlerinden biri olan Meryem Ana'ya duyulan saygıya adanmıştır. Yüzyıllar boyunca Meryem, saflığın, zarafetin ve anne sevgisinin sembolü olarak kabul edildi. Bu nedenle kilise, onun ruhani varlığında teselli arayan Hristiyanlar için bir saygı ve bağlılık yeri olarak hizmet eder. Dini törenler ve gelenekler kilise, yerel Hristiyan topluluğunun dini yaşamında merkezi bir rol oynar.
Hristiyan inancına derinden kök salmış çeşitli dini törenler ve gelenekler için bir mekan olarak hizmet vermektedir. Bunlara dini törenler, kutsal törenler ve Hristiyan takvimindeki önemli olaylara işaret eden özel törenler dahildir. Meryem Ana Kilisesi'nde görülen en dikkat çekici geleneklerden biri Meryem'in göğe kabulü bayramının kutlanmasıdır. Bu yıllık etkinlik, Meryem'in ölümünden sonra göğe alındığı inancını anıyor. Hem yerel Hristiyanları hem de ziyaretçileri kiliseye çeken bir dua, yansıma ve toplu ibadet zamanıdır. Hac noktası Meryem Ana Kilisesi, dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için bir hac noktası olarak ün kazanmıştır. Hacılar, manevi aydınlanma ve inançlarıyla daha derin bir bağ kurmak amacıyla, bu kutsal yeri ziyaret etmek için İzmir'e giderler. Kilisenin tarihi ve dini önemi, sakin ortamıyla birleşince, onu hacıların derin manevi tefekkür anları bulabileceği bir yer haline getiriyor. Dinler arası diyalog ve hoşgörü Meryem Ana Kilisesi'nin İzmir'deki varlığı aynı zamanda kentin dinler arası diyalog ve hoşgörü geleneğinin de altını çiziyor. İzmir'in çeşitli dini topluluklara ev sahipliği yapma konusunda uzun bir geçmişi vardır ve kilise bu bir arada yaşamanın sembolüdür. Şehrin din özgürlüğüne ve farklı inançlar arasındaki uyuma olan bağlılığının bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Herkes için bir kutsal mekan Meryem Ana Kilisesi, Hristiyan toplumu için birincil öneme sahip olmakla birlikte, tarihi ve manevi önemini keşfetmek isteyen her kesimden ziyaretçiye de açıktır. Kilisenin kapıları, Hristiyan inancı hakkında bilgi edinmek, sanatını ve mimarisini takdir etmek ya da sadece huzur ve yansıma anları bulmak isteyenlere açıktır. İzmir'deki Meryem Ana Kilisesi yalnızca tuğla ve harçtan oluşan bir yapı değil, zamanı ve mekanı aşan manevi öneme sahip bir sığınaktır. Bir ibadethane, bir inanç sembolü ve İzmir'in dini çeşitliliğinin zengin dokusunun bir kanıtı olarak hizmet vermektedir. Hayatın her kesiminden insanlar bu kutsal yeri ziyaret etmeye ve takdir etmeye devam ettikçe, kültürler ve inançlar arasında köprü kuran bağlantılar kuruyor, maneviyatın insanlığa getirebileceği birliği kutluyorlar. Meryem Ana Kilisesi, farklılıklarımızın ortasında, ibadethanelere ve onların temsil ettiği değerlere duyduğumuz ortak saygıda ortak bir zemin bulabileceğimizi hatırlatıyor bize. Meryem Ana Kilisesi olarak da bilinen Meryem Ana Kilisesi, Türkiye'nin İzmir kentini süsleyen tarihi ve mimari bir şaheserdir. Bir ibadet yeri olarak öneminin ve tarihi çekiciliğinin ötesinde bu kilise, ziyaretçileri büyüleyen ve onları manevi harikalar diyarına taşıyan nefes kesici bir dizi dini sanat eseriyle süslenmiştir. Bu yazıda Meryem Ana Kilisesi'ni süsleyen ikonik sanat eserlerini ve onun derin kültürel ve manevi önemini inceleyeceğiz. Renklerin ve sembollerin senfonisi Meryem Ana Kilisesi'nin kutsal duvarlarından içeri adım attığınızda, sizi hemen bir renk, sembol ve dini imgeler senfonisi karşılıyor. Kilisenin iç kısmı, freskler, mozaikler ve Hristiyan inancından ve Meryem Ana'nın hayatından sahneleri tasvir eden sanat eserleri ile bir adanmışlık tuvalidir. Kilisenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hristiyanlığın hikayelerini anlatan karmaşık mozaiklerle süslenmiş görkemli kubbesidir. Bu mozaikler, yalnızca onları yaratan zanaatkarların olağanüstü sanatsal yeteneklerini sergilemekte kalmıyor, aynı zamanda görsel bir ilmihal olarak da hizmet ederek, içeri giren herkese inancın ilkelerini öğretiyor. Meryem Ana tasvirleri Meryem Ana Kilisesi'nin eserlerinin en önemli eseri elbette Meryem Ana tasvirleridir. Meryem, Hristiyan teolojisinde saygı duyulan bir figürdür ve onun kilisedeki tasviri hem şefkatli hem de hayranlık uyandırıcıdır. The Artwork portrays her as the epitome of grace, purity, and maternal love, embodied in the virtues that Christian soul dear. Mary's presence is not limited to a single depiction, she is woven throughout the church artwork, whether as the Mother of Jesus, as the intercessor for the faithful, or as the Queen of Heaven. These depictions offer solace and inspiration to those who come to pray and seek her intercession.
Religious Symbols and Motifs. The artwork within Meryem Ana Kilisesi is replete with religious symbols and motifs, each carrying deep theological and spiritual significance. The cross, the symbol of Christ's sacrifice, is a prominent feature, reminding worship of the central event of Christianity. Additional, angels, saints, and biblical scenes are portrayed with intricate detail, enriching the spiritual experience of visitors. A connection to history and faith. The artwork in Meryem Ana Kilisesi not only serves as an aesthetic marvel but also acts as a tangible link to history and faith. These images have witnessed centuries of worship, prayer, and devotion. They have been a source of inspiration for generations of Christians and a testament to the enduring power of art to convey profound spiritual truths. Restoration and preservation. Preserving the iconic artwork of Meryem Ana Kilisesi has been an integral part of the ongoing restoration efforts. Skilled conservators and experts have worked tirelessly to repair and protect these precious works of art, ensuring that they continue to shine with the same brilliance that has captivated generations. Meryem Ana Kilisesi in Izmir, Turkey, is not just a church, it is a gallery of spiritual artistry that tells the story of faith, devotion, and the enduring connection between the divine and the human. Its artwork serves as a source of inspiration, education, and reflection, making it a place where visitors can be transported into the realm of the sacred. As we admire the intricate mosaics, frescoes, and depictions of the Virgin Mary within Meryem Ana Kilisesi, we are reminded that art has the power to elevate the human spirit and draw us closer to the divine. Bu başyapıtları yaratanların kalıcı inanç mirasının ve sanatsal dehasının bir kanıtıdır. Türkiye'nin pitoresk İzmir şehrinde yer alan Meryem Ana Kilisesi veya Meryem Ana Kilisesi, hem gezginleri hem de hacıları tarihi keşif ve manevi yansıma yolculuğuna çıkmaya çağırıyor. Bu makale, yüzyıllardır ziyaretçileri büyüleyen bu kültürel ve dini cevherin ziyaretçi deneyimine ve erişilebilirliğine ilişkin bir rehberdir. Ulaşım. Meryem Ana Kilisesi, İzmir'in Karşıyaka semtinde elverişli bir konuma sahip olup, hem yerli halkın hem de turistlerin kolaylıkla erişebileceği bir konuma sahiptir. Ziyaretçilerin çeşitli ulaşım seçenekleri vardır, arabayla, aracı olan kişiler kiliseye arabayla gidebilirler. Yakınlarda park yeri mevcut olup, kendi hızlarında seyahat etmeyi tercih edenler için uygun bir seçenektir. Toplu taşıma, İzmir, otobüs ve feribotları da içeren etkin bir toplu taşıma sistemine sahiptir. Ziyaretçiler otobüs veya vapurla Karşıyaka'ya ulaşabilir, ardından yürüyerek kiliseye geçebilirler. Taksiler İzmir'in her yerinde mevcuttur ve kiliseye ulaşmak için kapıdan kapıya rahat bir seçenek sunar. Ziyaretçi bilgileri. Meryem Ana Kilisesi yolculuğuna çıkmadan önce, bazı önemli ziyaretçi bilgilerine sahip olmanızda fayda var. Açılış saatleri, kilise kapılarını genellikle gündüz saatlerinde ziyaretçilere açar. Ancak sezona ve özel etkinliklere göre değişiklik gösterebileceğinden belirli açılış saatlerini kontrol etmeniz önerilir. Kiliseye giriş genellikle ücretsiz olsa da, bakım ve restorasyon çalışmalarını desteklemek için yapılan bağışlar takdir ediliyor ve teşvik ediliyor. Kılık kıyafet, bir ibadet yeri olarak kiliseyi ziyaret ederken tesettürlü giyinmek saygılıdır. Omuzlarınızı ve dizlerinizi örtmek anlamına gelir. Ayrıca girişte şapka ve güneş gözlüklerinin çıkarılması da gelenektir. Ziyaretçi deneyimi. Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etmek tarih, sanat ve maneviyatın harmanlandığı eşsiz bir deneyimdir. Ziyaretiniz sırasında bekleyebileceğiniz şeyler şunlardır: mimari harika, kilisenin neoklasik mimarisi ve çarpıcı kubbeleri hayranlık uyandıran bir ilk izlenim yaratıyor. İçeri girmeden önce dışarıyı takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. İkonik sanat eserleri, kilisenin içi, Hristiyanlığın hikayesini anlatan karmaşık freskler, mozaikler ve dini sanat eserleri ile süslenmiştir. Her parçadaki işçiliğe ve sembolizme hayran kalacaksınız. Düşünme anları, ister hacı, ister meraklı bir gezgin olun, Meryem Ana Kilisesi, sessizce düşünmek ve dua etmek için dingin bir atmosfer sunuyor.
Pek çok ziyaretçi kilisenin huzurunda teselli buluyor. Kültürel bilgiler, kilise içindeki rehberli turlar veya bilgilendirici plaketler, tarihi bağlam ve kültürel bilgiler sunarak kilisenin önemini daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Topluluk katılımı, ziyaretinizin... Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İçeriklerin devamı için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.